Merhaba arkadaşlar. Devam edelim Insignia aracımıza. Öncelikle teknik bilgi vermek gerekirse aracımız 2016 model 1.6 dizel CDTI diye geçen Insignia makyajlı kasa arkadaşlar. Biraz önce videonun başında gördüğünüz üzere beyaz aracı göstermiştim. O da bunun altı makyajsız kasa diye geçiyor. Son kasalarımızın da bildiğiniz üzere kasa komple değişti. Makyajlı kasamızın bildiğiniz üzere 1.6 dizel motorunu şimdi göstereceğim. Kronik bir sorunla karşı karşıyayız. İsterseniz daha fazla bekletmeden sizleri oraya götürüyorum. Bakalım babam ne işlemler yapıyor. Şimdi burada kısacası hatta babamdan da dinleyebiliriz. Şöyle mikrofonu uzatayım baba, sen iş yaptığın yerde devam edebilirsin, konuşabilirsin. Arkadaşlar bu arabalar çok güzel araba ama bir tek sıkıntısı bu borunun zayıf olması, turbonun basıncından dolayı boruyu patlatıyor. Gördüğümüz gibi yağları, telleri karıştırıyor ve aracımız gaz yemez oluyor. Önce turbomuzu söküp turbomuzu bir kontrol ettireceğiz. Basıncıyla alakalı bir problem var mı? Yoksa turbosu, interkolü, turbo borularımız, bunların temizliğini yapıp tekrar borumuzu yenileyip aracımızı çalıştırıp testini yapacağız. Kronik bir sorun olduğundan bahsettin baba. Evet. Neden bu kopuyor? Bunun bir sebebi var mı? Geçen yani bir hafta içerisinde 5. boru oldu bu Insignia'larda. Evet. Buna bir değinelim. Bu boru muhtemelen artık hatalı mı diyelim veya turbonun basıncıyla alakalı mı diyelim, aşırı hava basıncından mı bunu kopartıyor. Bir turboyu söküp test edeceğiz. Ondan sonra borumuzu, kelebek boğazımızı söküp temizleyeceğiz. Borumuzu değişeceğiz. Buradaki borumuzu temizleyeceğiz. Ve öndeki interkol radyatörümüzün temizliği yapılıp aracımızı normale döndüreceğiz. Bunun yanı sıra arkadaşlar aracımızın periyodik bakımı var. Turbo sökülen araba, turbo bakımı olan arabanın yağ ve filtresi tamamen değişmek zorundadır. Buna değinelim. Bu yüzden mi değişiyoruz yani baba? Tabii ki. Tabii ki. Turbonun içinde bir talaş olsa yağa gider, motoru yersiniz. Yatak sarar. Peki müşterimiz böyle devam etse, bizim bir olay var biliyorsun, ambeleye kalkmak dediğimiz olayla alakası olur mu? Aşırı yağ gelirse turbodan tabii ki. Interkole yağ basar, boruyla da emme yoluyla içeriye çeker. Araba ambeleye kalkar, nerede kırdı orada bırakır. Evet. Ambeleye kalkmak olayını da bilmiyorsanız öyle bir videomuz da vardı. Kanal içeriğinden gezip bulabilirsiniz. Kronik bir sorun dedik. Şimdi yapılacak işlemlerden ben kısaca bahsedeyim. Turbomuzu söküp teste göndereceğiz. Bunun yanı sıra komple boru sıkıntılı, kronik sorun olan 1.6 dizellerde bu boruyu tabii ki de temin edeceğiz. Yalnız bu borunun fiyatı da uçuk bir fiyat. Ona da değinelim. 1800 TL orijinaldi değil mi baba? Orijinal, yetkili bayide 3000 küsür lira. Parçası da orijinal ise 1800 lira diyebiliriz. Evet. 1800 lira şu görmüş olduğunuz sadece kemik boru. Boğaz kelebeğinden interkole mi gidiyor bu? Interkolden kelebeğe geliyor. Interkolden boğaz kelebeğine geliyor diyebiliriz. Bu araçlar hakkında ben şöyle de bir şeye değinmek istiyorum baba. Bu araçlarda biz zincir değişiminde motor sökmüyoruz. Evet. Zincirimiz motor ile şanzıman arasında kaldığı için motoru indirmiyoruz. Onun videosu da gelecek. Onun videosunu da çektik arkadaşlar. Ne zaman yüklerim bilmiyorum. Bir sürü videomuz var. Bundan kaynaklı 1.6 dizel araçlarda motor indirmeden zincir değişimini yapıyoruz. Kit halinde, tam kit halinde değişimini yapıyoruz. Bunlar çünkü 5'li 7'li tam kit şeklinde satılıyor parçacılarda. Buna değinelim. Şimdi birazcık turbonun söküm aşamalarını izleyelim bu arada. Az çok izlediniz zaten. Bu kelepçe nedir baba? Kelepçe güzel bir kelepçe. Yakışıklı görüyorsun, boyu uzun. Evet. Turboyu katalizatöre birleştiren kelepçe. Yağ girişi. Bunu görebiliyor musun? Tırtırlı boru var burada bir adet. Evet. Bu da yağ çıkışı. Bıraktı. O bırakınca öbürü de bıraktı tabii ki. Burada gördüğüm üzere oksijen sensörümüz de kolay ve basit bir konumda baba. Evet. Bunun temizliğini de yapıyoruz. Yalnız LPG'li gazlı araçlarda biliyorsun ki oksijen sensörü iptal oluyor veya yakın zamanda yakıyor diyebiliriz. Oksijen sensörü önemli bir parçadır baba, biliyorsun ki. Araçlarımızda hava yakıt karışımını ayarlayan malzemelerden biri olduğu için mecburen
sıkıntı yaratabiliyor bize. Gazlı araçta belli olmasa da mesela iptal ediyoruz. Benzine çekiyoruz. Tek benzin orijinaline çeviriyoruz. Sıkıntı verebiliyor bize. Teklemedir, sarsıntıdır. O yüzden oksijen sensörleri de ucuz bir parça değil yani baba. Aynen değil. 1000 lira falan vardır rahat. Ya. 1000 lira, 800 lira orijinallerden bahsediyorum. 1500-2000 olanlar dahi var. Burada egzozumuzu koruyan bir koruma demirimiz daha var. Turboyu sökerken de biraz baba Insignia'lar hakkında konuşabiliriz. Insignia araçlarda bildiğin üzere 2 motor var. 1.6 dizel ve 2000 dizel. Bu araçların kronik sorunları var mıdır? Zaten 1.6 dizelden bahsettim. 2000'de var mıdır? 2000'de çok büyük sorun yaşayabilirsiniz. Sırt yatak sarma var. Yatak sarma bir krank, piston kolları, yataklarımız rektifiye olması gerekiyor. 2000'lerin sorunu ağır bir sorun. Ama onların sorun olmaması için önerilen yağ filtresi, yağlama sisteminden kaçmamak lazım ve aracı gayet güzel devirli kullanmak lazım. Peki bu turbonun sökümü zor herhalde baba. Tabii ki. Katalizatörle bir bağlantısı olduğu için. Ama aracımızın genel şöyle baktığımızda güzel bir motoru var. Biraz tozlu olmasına rağmen bakımlı ve güzel. Zaten yeni bir araç. 2016 model makyajlı bir kasa aracımız. Peki bu turboya su giriyor mu baba? Bazı turbolara giriyor. Buna? Giriyor. Buna da giriyor. Yağ çıkışı, su girişi, su çıkışı. Yağ girişi, alttaki Bak yağ nereden almış? Direkt devir daimden. Basıyor, buradan da motora veriyor. takip edersek görebiliyoruz. Evet. Buradan da motora giriş yapıyor. İşte tatlı olduğu için zor sökülüyor. Normalde Çünkü bu cıvatalar da tehlikeli baba. Ona değinelim. Egzoz cıvataları, turbo cıvataları. Niye tehlikeli? Ondan biraz bahset istiyorsan sökerken. çok ısınıp çok soğuduğundan dolayı. Cıvata artık kaynama noktasına geliyor birbirine somunuyla vida. Kaynıyor. Çok zor. Kırılma ihtimali de oluyor bu Çok yüzden. yüksek kırılma. Sökmekten daha kırılması daha yüksek. Kırılsa ne yapabiliriz peki? Kırılsa keşke daha kolay. Tornaya gönderiyorsun, çıkartıyorsun, yenisini takıyorsun. Ama böyle medim sökmeye uğraşıyorsun, paslı vidayı görüyorsun. Şimdi çıkaracağım. Sen çekimine devam et. Ben sana göstereceğim. Dedim. Kaynadığından dolayı saplamadan söküldü ve Allah'tan burada bir yağ, su bir şey var ki çabuk söküldü. Islak. Hadi bismillah. Sıkıntı demiştik. Diğer cıvata da inşallah söker. Evet, Söktü değil mi? Çünkü ilk onu sökmeye çalışırken bir kaydırma olmuştu baba galiba. Anahtarımızı değiştirip yenileyince yeni anahtarda civatayı bozmadan söktük. Yıpranmış anahtarla da böyle yarı yolda bırakıyor insanları. Kullandığımız marka nedir peki baba? Biz anahtar kullanıyoruz. Anahtar söylesin. Arkadaşlar turbomuzu sonunda söktük. Siz izlemediniz ama o anda bir telefon görüşmesi yapıyordum. Şu an ne söktük? Burada kalan ne baba? Katalizör kalmış. Hem egzoz manifoldu kaldı, bir şey kaldı. Egzoz manifoldu. Bu da çıkış yağ borusu mu diyordu? Geri dönüş. Geri dönüş yağ borusu. Turboyu almış olduk. Evet. Bunu değişeceğiz ve periyodik bakımlarımız var. Turboya dönelim. Turboya döndüğümüzde de bunu zaten biz yapmıyoruz baba bildiğiniz üzere. Direkt turbocuya gönderiyoruz. Bilgisayarlı makinede testi yapılıyor. Ne gerekiyorsa masrafını söylüyor. Okey deniyorsa yapılıyor. Şöyle turbonun iç tarafını, göbek tarafını gösterelim. Yine burada. Turboluk bir şey yapmıyoruz. Çünkü bunu makineye bağlıyor. Basınç değerlerine bakıyor. Bar değerlerine bakıyor. Yağ kaçırma var mı? O da önemli. Ona bakıyorlar. Derken testini yapıp bize dönüyor. Biz de yaptırmak istiyorsak veya müşteriye dönüyoruz. Yapılsın diyorsa biz de ona göre hareket ediyoruz arkadaşlar. Bakılıyor. Elektrikli olduğu Geçen Murano'da değinmiştik. O videodan elektrikli bir Vescade'ti. Bundaki aynı. Bunda da elektrikli bir Vescade hareketi. Artı bir yemişimiz var burada. Başka da bir şey yok herhalde. Yok. Bu katalizör baba. Şu iki boru tarafımız nedir? Buraya egzoza
neydi? Egzoz manifolduna basan kısım. Contası vardır bunun. Var. Katalizatörü. Kelepçesi var. Hava filtresi. Interkol boru. Interkol borusu. Interkol borusu turboda bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tabii ki bekleyeceğiz. Turboyu gönderdik. Bu sırada neler yapabiliriz diye düşünelim. Borumuzu sökeceğiz. Boruyu sökeceğiz. Interkolümüzün içine bakacağız. Yağ var mı? Temizliklerimiz var. Onun dışında da periyodik bakımımız var. Devam ederiz. Hava filtresini söküyoruz. Astra H olsun, Astra J olsun. Bunlar çok birbirine benziyor bu hava filtre kabinleri. Tabii ki farklılıklar var ama genelde aracın sağ tarafında bulunuyor. Ve birbirine benzer tasarımlara sahip kabinlerimiz, hava filtre kabinlerimiz. Dizel olduğu için tabii ki de İçini çek. Berbat bak. Burada neler var. Kumları çek. evet, orayı temizleyeceğiz. Singerlidir arkadaşlar. Toz duman oluyor. Tamam baba. Dizellerde genellikle singerli filtre çıkar. Peki markası ne baba? Ona da baksana. Daha önce değişmiştir büyük ihtimalle ama. Orijinal. Orijinal ürün, tamamdır. Biz de orijinal kullanacağız. Bunun dışında yağ filtresi, motor yağı ve arkadaşlar buna Motul kullanabiliriz. Dexos 2 530. Zaten motor yağ kapağında da Dexos logosunu görebiliyorsunuz. Uyumludur. Evet baba. Şimdi havamızı tutacağız. Görüyor muyuz? Evet. Bunları baba şöyle bir soru yöneltelim sana. Ben bunu suyla yıkayıp temizleyenleri gördüm. Doğru bir işlem mi? Yıkar ama içindeki katalizatörün gözenek taş dediğimiz bunlar şişme yapıyor. Bu sefer daha berbat tıkanmış oluyor. Şişme yapınca gözenekler kapanıyor. Aracımız nefes almıyor. Seat Toledo muydu? Evet. Toledo'ydu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey olmuş. Eksoluyor muydu? Değişik bir şeydi, hatırlamıyorum. Yıllar geçmiştir üstünden. Evet baba, kompresör durdu. Ona da biraz değinelim bu araç varken. İster katalizatör de, ister partikül filtresi de, istersen DDP de, ne dersen de. Bunun için gözenekli taşlarımız dolu tabii ki. Katalizatörde olduğu gibi aynı. Bunu suyla yıkıyorlar ama çok yanlış bir şey. Bu taş kepek bir taş gibidir yani. Şişme yapıyor, tamamen tıkanıyor. Bunun kendi öz temizleme sıvısıyla temizlenmesi doğru yol gerektir. Onun için temizliğine dikkat edelim. Daha sonra şişer, araba çalışır ve buraya bakmışsınız gibi nar gibi kızarmış bir fırındaki közden daha berbat ve yangına sebebiyet demektir. Motoru patlatma ihtimali var mı? Yok. Bunu alır araba kırptırır. Seyahat var mı seyahatta? Nefesi tıkanır, üstüne eder. Ama çalıştırırsın. Buradan hala yanmış, tat atmadığı için bura tamamen kıpkırmızı ve bunun ateşinden buradaki kablo, hortum, plastik aksam çabuk bir şekilde alev almaya yol açar. Turbonun yağ bastığından burada değinmiştik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Boruyu söktüğümüzde alacağımız olan boru, içerisi komple turbodan kaynaklı interkole yağ basmış diyebiliriz. Yere de akanlar var. Şöyle de yere atmıştı. İçini tam gösterebilirsem şöyle göstereyim. Bu şekilde. Yeni model araç diyoruz ama arıza yapmayacağız. Turbomuz geldi. İkinci gün bu arada arkadaşlar. Buradaki yağları temizledik ayrıca. Buranın yağlarını çekmiştim.
Turbo gördüğünüz gibi geldi. Takım işlemlerine devam ediyoruz. Yavaş yavaş göstereceğiz zaten oraları. Yağ rekoru. Evet, yağ giriş rekoru. Çıkışı taktın baba. Geri dönüş. Aşağıda. Tırtırlı hortum. Evet. Hava filtremizi aldık süngerli bir şekilde. Şimdi yerine takacağız. Yerini çekeyim. Yerini güzel bir şekilde hava tuttuk, temizledik. Burayı detaylı çekmedik arkadaşlar. Şöyle çekecek olursak bembeyazdı burası. Sildik, temizledik. Şimdi hava filtresinin montajını gerçekleştirebiliriz. Bu arada babam orijinal GM etiketi üstündeydi galiba baba. Dur ben çekeyim çıkarım. Orijinal GM borumuzu aldık. Bunlar da kronik sorun demiştik. Parça numaraları da burada. Takabiliriz baba bunu. Burada da hava filtresinin montajını yapıyorum. Tam oturduğundan emin olmamız lazım. Ayrıca mazot filtresi değişiyor. Şöyle arkadaşlar. Yağ filtresi, hava filtresi ve motor yağımızı da değiştireceğiz. Arkadaşlar mazot filtresini değiştirdik ama komple değiştirdik. Filtre almıştım sadece ama maalesef bunu daha önce yapıştırmışlar eskiyi. Eski burada. Buradan yapıştırmışlar. Buradan. Kırık burası. Böyle olması lazımken. Yapışkan vardı. Japonla yapıştırmışlar. Maalesef komple almak zorunda kaldık. Biz yapıştırmak istemedik daha doğrusu. İndirebiliriz. Turbo revizyonumuz oldu. Periyodik bakımımız oldu. Yağ değişti. 530 kullandık. Mazot filtresini biraz önce anlattım. Yağ filtresi değişti. Kullanmış olduğumuz ürünler orijinal ürünlerdir ve hava filtremizi değiştirdik. Polenimizi de çıktıktan sonra değiştireceğiz. Turbo revize oldu demiştik. Mazot komple aldık ve borumuzu da değiştirdik arkadaşlar. Turbonun borusunu. Turbo borusu da burada görmüş olduğunuz kronik bir sorun olduğundan bahsettik. 1.6 dizeldi aracımız. Makyajlı kasa 2016 idi. Yavaş yavaş son aşamalara doğru geldik sayılır. Antifriz doldurduk baba. Evet, koydum. Kırmızı antifrizimizi doldurduk. Ona değinelim unutmuşken. Bakımın içerisinde antifrizimiz de var. Turbo revize olduktan sonra komple taktık buraları. Korumalarını taktık. Oksijen sensörümüzü tabii ki temizledik o kadar açmışken. Sensörü de 22 tutuyordu. Onu da temizledik arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz yağ Motul Dexos 2. Çıkan yağını gösteririz. Hatta boşaltırken gösterdim mi bilmiyorum ama bidonu aldık. Bunun dışında şu an bir işlem var mı baba? Yok. Bitti herhalde. Bir yağ sıfırlamamız var. Onu da içeride sıfırlarız hep beraber ve devam ederiz. Aracımızın içerisine geçtik. Start stop sistemine sahip olduğunu söyleyelim aracımızın. Marşına basıyoruz. Mazot filtresi boş olduğu için tabii ki ilk aşamada çalışmayacaktır. Bu bölümden kalan yağ ömrünü görelim. %7 kalmış. Bunu sıfırlamamız gerekiyor. Sıfırlıyoruz. Sıfırlandı. Yeni mazot filtresi dolana kadar arkadaşlar biraz uğraştık. Ama aracımızı çalıştırdık. Her şeyimiz tamam diyebiliriz şu an için. Arızalanmamız yani onu da söndüreceğiz tabii ki. Kalan yağ ömrünü sıfırladık. İç dizaynımızı gösterelim. Tam otomatik bir şanzımana sahip 1.6 dizel aracımız. Insignia ve makyajlı kasa. Multimedyamız da güzel bir şekilde konumlandırılmış diyebiliriz. Bunun dışında da değineceğimiz bir şey yok. Arıza kaydını sileceğiz ve aracı teslim için müşterimizi artık bekliyoruz. Her şey tamam. Motor temizliğimiz de tamam. Arıza kodlarını da sildik. Herhangi bir sıkıntı yok.
Arızalanmamızı da silmiştik. 81.700 kilometrede olan aracımız. Arkadaşlar aracımızı bitirdik. Opel Insignia 1.6 dizeldi. Bu araçlar için zincir seti değişimi bildiğiniz üzere ses yapınca diye gelen müşterilerimiz var. Öyle bir söylenti oluşmuş. Bunların belirli bir kilometreleri vardır. Bir de şuna değinmek istiyorum. Motor indirmeden bu araçlarda zincir setimizi değiştiriyoruz. Tam kit halinde, onu belirtelim. Aracımıza kısaca neler yaptık? 3 litre kırmızı antifriz koyduktan sonra üstüne saf su ilave ettik. Motor yağımızı değiştirdik 530 Motul ile beraber. Hava filtremiz, mazot filtremizi komple aldık. Turbo revize işlemi oldu. Turbo borusu değişti. İşlemlerimiz bu kadardı. Ancak bir boru bile 1800 lira olduğunu müşterimize ilettik. Mazot filtresinin komplesi 850 civarıydı. Daha önce yapıştırmışlar, Japonlamışlar, bir şeyler yapmışlar. Sökerken çıt diye attı, zaten belli oldu. Onu söyleyelim. Bunun dışında da aracımız gördüğünüz gibi 2016 model makyajlı kasaya sahip bir Insignia'ydı. Bu motor 1.6 dizel olduğu için Astra J'lerde de bulunan aynı motordur. Sadece bazı kısımlar değişik diyebiliriz veya hiçbir değişiklik yoktur. Onu söyleyelim. Insignia yağımızı sıfırladık içeriden. Motor yağın ömrü %7 iken %100'e tekrar sıfırlama işlemiyle fabrikasyona döndü arkadaşlar. Daha da fazla uzatacak bir şey yok. İşlemleri izlediniz. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Desteklerinizden ötürü. Sadece videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız daha çok destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Müşterimizi bekliyoruz. Araç hazır.